Eski bir istihbarat personeli olmasına rağmen polonyumla zehirlenerek suikaste uğruyor. Boris Nemtsov'u böyle Kremlin'in görüldüğü bir yerde, bir köprü üzerinde arkadan 3 veya 4 el, yanlış hatırlamıyorsam, ateş ederek öldürüyor. Zehirleniyor, bundan kurtuluyor ve 2006 yılında Vladimir Putin'in yaş gününde, 54. yaş gününde yine silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybediyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Hocam Rusya'da insanlar neden yüksekten düşüyor? Tabii Rusya'nın iklimi biraz soğuk, buzlu oluyor, kaygan oluyor. Gerçi çok daha yüksekten düşenler de var, Prigojin gibi böyle helikopterden. Rusya'da sadece insanlar yüksekten düşmüyor. Aynı zamanda zehirlenebiliyor, ateşli silahla yaralanabiliyor. Bu biraz şeyle alakalı yani. Ne üzerinde çalıştığınızla veya kimle iyi veya kötü olduğunuzla alakalı bir durum ama tabii Rusya'nın belirli bir suikast programı var. Yani bunu artık açık kaynaklardan biliyoruz. Burada kime yönelik mesela? Neden bu yola başvuruyorlar? Burada 3 temel hedef grubu olarak bunu aslında kategorize etmek mümkün. Bunlardan ilki eski personel dediğimiz, eski istihbarat personellerine yönelik yapılan bir suikast şeyleri var, çabaları var. Bunların çok büyük bir kısmında başarıya ulaşıyor. İkincisi yurt içinde ve yurt dışında muhalif kişi ve gruplara yönelik yapılıyor. Üçüncüsü ise diğer dediğimiz, bu da büyük oranda aslında işte basın mensupları ve medya kişilerine yönelik bir program gerçekleşiyor. Şimdi burada eski personel dediğimiz şey aslında büyük oranda işte Batı'ya iltica etmiş veya Batılı servislerle ilişki geliştirmiş eski Rus istihbarat personeli. Burada kim var hocam mesela? Ya iki önemli örnek var aslında, daha çok hem uluslararası basına da açık kaynaklara da yansıyan. İşte bunlardan biri Litvinenko suikastı, diğeri de Skripal suikast denemesi olarak bunlar diyebiliriz. Yüksekten düşmüyorlar değil mi? Yok, bunlar yüksekten düşmüyorlar. Bunların ikisini de zehirliyorlar. Öne çıkan iki tane aslında suikast veya suikast girişimi var eski personellere yönelik. Bunlardan ilki Alexander Litvinenko. Eski bir Rus istihbarat personeli, daha sonra İngiltere'ye iltica ediyor ve daha sonra iltica etme sürecindeyken polonyumla zehirleniyor. Ki burada da en azından açık kaynaklara yansıyan, şimdi %100 doğruluğunu tabii teyit etmek mümkün değil ama. Nasıl zehirleniyor hocam? Bir X-ray'den geçerken daha önce o X-ray'in içerisine yerleştirilmiş polonyumun aktif edilmesiyle birlikte bir radyasyon zehirlenmesi yaşıyor ve daha sonra hastanede zaten çok da fazla bir vakit geçirmeden vefat ediyor. Ki Litvinenko'nun önemli özelliklerinden birisi şu: o dönem Rusya'daki çeşitli muhalif kişi ve kuruluşlarla, özellikle işte bu Beslan baskını, Moskova işte tiyatro krizi gibi ve 2. Çeçen Savaşı ile ilgili verileri Rusya içerisindeki bazı kliklerle paylaştığına yönelik iddialar da bu konuda mevcut ve İngiltere ve yani eski bir istihbarat personeli olmasına rağmen polonyumla zehirlenerek suikaste uğruyor. İkincisi Sergey Skripal ve yanında kızı Yulia Skripal da aynı şekilde var. Yine bir zehirlenmeden bahsediyoruz ama burada kullanılan etken madde, yine bu da İngiltere'de gerçekleşiyor bu arada. Skripal'de iltica etmiş bir Rus istihbarat personeli. Burada Novichok dediğimiz bir sinir gazı kullanılıyor ve kızı Yulia da etkileniyor. Ancak burada şey değil, yani sonucu ölümle bitmiyor. O dönem orada olan bir yanlış yerde, yanlış zamanda olan diyelim bir İngiliz vatandaşı hayatını kaybediyor. Daha sonra tedaviye alınıyor. Yani belki eski personel olarak değil ama yani diğer muhalif kanattan işte Navalny şu an hapiste vefat etti ama öncesinde 2020 yılında Sibirya'dan Moskova'ya uçarken onda zehirlendiğini biliyoruz. Daha sonra Almanya'ya zaten hemen tedaviye götürülüyor ve buradaki semptomlar da zehirlendiğini gösteriyor. 2015 Moskova'daki belediye seçimlerinde %27 oy almıştı Navalny. Önemli. Acaba o yüzden mi bir tehdit olarak algılandı? Yani evet, burada şimdi Rus perspektifinden ya da Kremlin perspektifinden nasıl baktığınıza göre değişir. Şimdi burada iki temel faktör var. Birinci faktör şu: potansiyel rakip. Yani bu Moskova işte yani bu seçimlerde aldığı oy oranı onu ciddi anlamda potansiyel bir rakip haline getiriyor. Ama Rus perspektifinden bakıldığında ikinci nokta ise Batı ile göreceli olarak iyi ilişkiler geliştiren bütün Rus vatandaşları da bu noktada potansiyel tehdit mi? Potansiyel tehdit oluyor ve o zaman işte işin şeyi biraz daha değişiyor, rengi biraz daha değişiyor. İkinci hedef grubu muhalifler, ki burada mesela kime muhalif? Putin'in kendisine Putin rejimine mi yoksa rejime mi? Putin rejimine, ki burada şöyle değişik durumlar da var. Yani Putin'le zamanında sürecin içerisinde, sistemin içerisinde olup da daha sonra bir noktada fikir ayrılığına düşüp muhalif olan kişilere de biz görüyoruz. Yani bu sadece şey değil, salt sıfırdan Putin yönetimiyle
en başından beri problemli olan kişiler ve ilaveten, yani sadece bunlar değil, bunlara ilaveten bir de zaman içerisinde sistemin içinde olmuş, yükselmiş. Ancak daha sonra sair sebepten karşıya çıkan ve muhalif kanada geçen kişilere de bunu olduğunu görüyoruz ki burada mesela en önemli örnek olarak verebileceğimiz Boris Nemtsov suikasti var. Kimdir hocam Nemtsov? Nemtsov Putin'le birlikte Putin rejiminde önemli görevler alan bir kişilik. Burada önemli kısım daha çok şu: Boris Nemtsov'u böyle Kremlin'in görüldüğü bir yerde, bir köprü üzerinde arkadan 3 veya 4 el, yanlış hatırlamıyorsam, ateş ederek öldürüyorlar. Yani biraz vahşi bir yöntem. Biraz göstere göstere. Evet, sanırım, siyasi, yani bu muhaliflere yönelik suikastlar, ki bu biraz sonra bahsedeceğimiz basın mensuplarına yönelik suikastlar da gibi, ciddi bir mesaj verme kaygısı da taşıyor. O mesajı da veriyor. Yani adamı resmen Kremlin'in gören bir yerde gün ışığında öldürdüler. Mesela önceki araştırmalarda işte NKVD, yani Sovyetler Birliği zamanında enseden tek kurşunla infazı tercih edilirken daha sonra işte zehirleme, işte trafik kazası, yani göstermelik trafik kazası gibi senaryoların olduğu dosyaları da gördüm. Peki diğer meslek grubu burada mesela... şu ufak bir belki dipnot verebiliriz. Lütfen. Daha sonra işte Sovyet zamanında İngiltere'ye veya Batı tarafına iltica eden istihbarat personellerinin o en azından açık kaynaklara yansıyan şeylerine bakıldığında Sovyetlerin özellikle işte zehirlemeye yönelik, yani o biyolojik çalışmaları 1954 yılında başlattığını görüyoruz. Yani o öncesi Stalin dönemi ve vesaire tek kurşundan şeye geçiş 1950 yıllarda başlıyor. Ama şu an önemli o ölçüde bu konuda daha sofistike cephanelikleri mevcut. Epey yol aldılar. Bir meslek grubundan daha bahsetmiştiniz. Basın mensupları. O da basın mensupları. Yani şimdi Rusya'da evet gerçekten Putin rejimine yönelik ya da Putin rejiminin yaptığı işte insan hakları vesaire herhangi bir konuda bunu araştırmacı gazetecilik olarak yapan, yöneten gerçekten basın mensupları da var ama yani ben Rusya'daki bütün basın mensuplarının da gerçekten basın mensubu olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla bu şerhi düşünmüyorum. Dolayısıyla bu şerhi düşmemiz gerekiyor. Burada basın mensupları deyince benim aklıma direkt aslında şey geliyor. Anna Politkovaya, işte Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni, büyük oranda öldürülmeden önceki çalışmaları 2. Çeçen Savaşı sürecinde Rus güvenlik güçlerinin yaptığı insan hakları ihlalleri üzerine odaklanıyor. Aynı şekilde yine bu İşte Moskova'daki yaşanan o tiyatro baskını ve apartman bombalamaları, bu noktada Rus istihbaratının olası dahline yönelik yayınları mevcut. Daha sonra zehirleniyor, bundan kurtuluyor ve 2006 yılında Vladimir Putin'in yaş gününde, 54. yaş gününde yine silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybediyor. Hocam videonun başında bir örnekten bahsettik. Prigojin dedik. Evet. Dediniz ki sadece yüksekten düşme, bina tepesinden düşme değil, bir de böyle biraz daha yükseklerden düşme var dediniz. Evet. Orayı da detaylandıralım. Mesela Prigojin olayı nasıl yaşandı? Yani burada tabii Wagner grubunun sistem içerisinde güçlenmesi ve işte yaşanan bir nevi isyanın zaten hepimiz şahidiyiz. Burada işte baktığımızda yani konusu alt Prigojin değil, işte Dmitri Utkin de uçaktaydı. Aslında işte Wagner'i oluşturan bütün çekirdek ekip o uçaktaydı ve daha sonra işte bu adli tıp açısından inceleyen raporlara baktığınızda iki farklı rapor var. Birincisi bir patlayıcı düzeneğin uçak içerisinde infilak ettirildiği ve uçağın düşmesine, o kazaya bunun yol açtığı. İkincisi ise aslında karadan yere bir füzeyle vurulduğu yönünde. Hangisi olursa olsun bunun tabii doğal bir ölüm olmadığı aşikar. Ve geleneksel Rus yönetim anlayışı veya çok daha aslında belki geriye gitmeye gerek yok, Vladimir Putin'le başlayan işte o dönemde dahi bu beklenen bir sonuçtu. Hocam yayın öncesi yaptığım araştırmalarda şunu fark ettim. 2020'den itibaren bu tarz muhaliflere yönelik yapılan operasyonlarda bir artış var. Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Burada aslında biraz daha işte tarihsel süreçten belki bakmak gerekiyor. Yani Putin yönetiminin başlangıçta işte 2006'ya kadar olan süreçte aslında ilk aşamaları görüyoruz ve burada yapılan suikastlerin temel hedefleri yurt içindeki muhalifler ve işte basın yayın kuruluşları. Burada bir rejim oturtma sürecini görüyoruz ama 2006'dan işte 2019-2020'lere geldiğimiz süreçte artık bu suikast programının hem yurt dışında faal olduğu, hem hedeflerin çeşitlendiğini, hem de kurumsallaştığını görüyoruz. Daha sofistike şekilde yapılıyor. 2020'den sonra ise biraz daha burada aslında iki farklı etmen var bunu etkileyen. Bunlardan ilki şu: işte Ukrayna ve Rusya savaşı yeni muhalifler ve yeni hedefler doğuruyor. Ama özellikle
işte Çeçen lider Kadirov'un da bu noktada bir duruş göstermesi ve Ukrayna'da faal olmasıyla birlikte suikast listesi genişliyor diyebiliriz. Yani aslında artık sadece Putin'in muhalifleri değil, Kadirov'un da muhaliflerinin suikastle öldürüldüğünü görüyoruz ki burada mesela çok önemli bir detay verebiliriz. İşte bu Selimhan Hangoşvili 2019'da Berlin'de silahla öldürülüyor. Onu öldüren kişi Dmitri Krasikov. Diğer taraftan Vladimir Kara-Murza var ki de o da işte Rusya'da muhalif ve zehirleniyor. Daha sonra vatana ihanetten hapse atılıyor. Vladimir Krasikov ve Vladimir Kara-Murza geçenlerde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda yapılan casus takasıyla aslında bir iade edilen iki kişiden de biri. Böyle bir ekstra bilgi de verelim. Nereden gelip nereye gidiyorlar? Kara-Murza Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Krasikov ise hapis yattığı Berlin'den alınıp Rusya Federasyonu'na iade ediliyor ki bu Ankara Esenboğa Havalimanı'nda evet, yapıldı değil mi? O. Evet. Özellikle işte Krasikov'un şöyle bir özelliği var. Yurt dışında siyasi bir suikast gerçekleştirip yakalanıp hüküm giyen tek Rus resmi istihbarat personeliydi. Uzun yıllardır yani bu 2019'dan günümüze kadar Rusya Federasyonu'nun bu konuda onu herhangi bir işte takasa dahil etmek için çok ciddi çaba harcadığını görüyoruz ama sonunda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda Esenboğa'da yapılan süreçte ikisi yerlerini buldu diyelim. Hocam Rusya'daki muhalif suikastlerinden bahsettik. Ben şunu merak ediyorum. Bu süreçler daha örtülü bir şekilde yürütülemez miydi? Mümkün. Yani bu şu demek değil. İşte bu bir beceriksizlikten kaynaklanan ya da işte yakalanma işüstü ki öyle Skripal örneğinde olduğu gibi var. Yani o da var ama burada bu bir tercih meselesi. Yani benim tahminime göre, benim düşünceme göre Rusya Federasyonu bunu bilerek göstere yapıyor. Çünkü burada amaç sadece işte karşıdaki basın mensubu, muhalif veya işte diğer unsurların, eski istihbarat personelinin elimine edilmesi değil. Aynı zamanda bir mesaj verilmesi. Yani siz işte Anna Politkovskaya'yı Vladimir Putin'in yaş gününde öldürdüğünüzde bu benzer konularda çalışan gazetecilere bir mesaj veya işte Litvinenko iltica eden bir istihbarat personelini radyasyon zehirlenmesiyle öldürdüğünüzde bu halihazırda görev yapan ve iltica etme düşüncesine sahip olabilecek kendi personelinize bir gözdağı verme. Tabii de son olarak yine yurt içi muhalifler yani işte Navalny örneği, Nemtsov örneğinde olduğu gibi bu da ülke içerisindeki olası diğer adaylar, siyasi adayların en azından ayaklarının kayıp işte düşmemesi açısından bir gözdağı. Dolayısıyla evet bunu daha örtülü olarak yapmak mümkün mü? Mümkün. Tercih ediliyor mu? Bence edilmiyor. Anlattığınız için çok teşekkür ederim hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.